Forex TV'den herkese merhaba. Yeni saat modelleri kadar sektöre yön veren yenilikleri de konuştuğumuz videolarımızın bir yenisine hoş geldiniz. Yanımda değerli dostum Serdar Al var her zamanki gibi. Bu sefer yaklaşan Watches and Wonders 2023 fuarını ve buna bağlı olarak fuar sektöründeki, daha doğrusu fuarla ilgili gelişmeleri konuşacağız. 2019-2021 arasında fuar sektörü müthiş derecede kan kaybetti. Bunu hepimiz konuştuk, pek çok mecra yazdı. Özellikle Swatch grubun Baselworld'den ayrılmasıyla başlayan domino efekti, arkasından gelen pandemi neredeyse fiziksel fuarları bitme noktasına getirmişti ki 2022'de Watches and Wonders'la tekrar bir atağa kalktılar. Sence fuar konseptinin geleceği ne? Nasıl gidecek? Dijitallik dünyayı öyle bir değiştirdi ki fuar konsepti artık eskisi kadar değerli olmamaya başladı ki biz bunu herhalde 2017-2018'de falan konuşmaya başlamıştık. Bugün herhangi bir marka ister kendi butikleri üzerinden çalışıyor olsun, ister distribütör bayi üzerinden çalışıyor olsun, istediği şekilde istediği bayiye istediği saatleri, istediği stokları gönderebilecek durumda. Doğru. Eskiden nasıldı? Bu dijitallik bu kadar geniş değilken bayiler buradan atlar giderdi. Orada otururdu. Karşılıklı işte siparişler verilirdi. O olurdu, bu olurdu. Buna benzer şeyler yine oluyor. Evet. Ama artık bu öncelik değil. Yani fuarların önceliği bayilerin gelip orada sipariş vermesi ya da bayilerle karşılıklı bir anlaşma yapılması değil. Yine aslında orada da bayilerle bir araya gelip görüşmek, konuşmak. Yine o toplantı noktası, buluşma noktası özelliğini ilerletmek. Dolayısıyla bu fuarlar bence bu şekilde devam edecek. Ne ileri gider ne geri gelir. Geri gelmesin diyoruz biz de sonuç ya geri geldi zaten gelebileceği kadar. Biz çok önemli 2 tane fuara giderdik işte Ocak ayında. Richemont grubunun öncülüğünü yaptığı SAH, şimdiki adıyla ki 2 gün sonra gideceğiz Watches and Wonders. Bir de tabii saatçilik dünyasının asıl kalbinin attığı Rolex, Patek gibi büyük markaların hatta o dönemde Swatch grubunun belki birkaç sene öncesinde Movado grubunun da bulunduğu şölen gibi bir şeydi. Tabii. Zaten bunu artık tek bir fuara indi. Çok fuar var ama dünya çapında insanların bu kadar yoğun ilgi gösterdiği artık bir tane fuar var. O fuar da konsept olarak daha kompakt olan, daha kapalı olan SAH tarafına dönmüş durumda. Çünkü fuarın ilk 3-4 gününde sadece oraya davet edilen, onaylanan kişiler girebiliyor. Ondan sonra son 2 gününü halka açıyorlar. Genelde izleyicilerimizin sorduğu sorulardan bir tanesi de daha önce Baselworld vardı ve SAH vardı. Watches and Wonders bu ikisinin birleşimi hangisine daha yakın gibi bir soru sormuşlardı ki sen SAH'e daha yakın olduğunu zaten söyledin. Daha yakın değil, onun devamı zaten yani. Baktığın zaman isim değiştirdi yani, organize eden firmanın ismi değişti yani. Doğru ama tabii çok sağlam oyuncular da fuara dahil oldu. Tabii yani bu o biraz aslına bakarsan karşılıklı anlaşma. Bana sorsan Patek Philippe ve Rolex öyle bir fuara çok da ihtiyacı yok. Bu İsviçre saatçiliğinin belli bir seviyede, belli bir noktada tutulması ve fuar konseptinin de öyle ya da böyle hala insanlara enteresan gelmesi için yapılmış bir anlaşma. Hatta dönüp Baselworld gerçeğini konuşursak, Basel'de şu an ciddi bir eksiklik var. Yani o dönemde oraya gelen misafirler, otellerdeki fiyatlar, hatta zaman içerisinde hatırlarsın dışarıda yediğimiz o 14 franklık sosisli sandviç falan. Bunlar şu an işin ekonomik kısmında kaybolmuş vaziyette. Dolayısıyla birçok açıdan aslında o insanları oraya toplamak önemli. Biz tabii geçen sene Watches and Wonders'ın ilk sürümüne gittik. Watches and Wonders 2022 uzun bir aradan sonra hem fuarlar kan kaybettikten sonra hem de pandemi girdikten sonra ilk defa bir fiziksel fuara gitmiş olduk. Burada memnun olduğumuz noktalar olduğu gibi memnun olmadığımız noktalar da vardı. Bir geçen seneki fuarı hatırlayalım. Ne hoşumuza gitmişti, ne gitmemişti. Gereksiz profil sayısı çok fazlaydı. Biz basın olarak oraya gidiyoruz. Hararetli bir çalışma düzeni içerisindeyiz. Bence beni en çok sıkan şeylerden biri buydu. İkincisi, Watches and Wonders'ın içinde her şey size ikram ediliyor. Oturuyoruz, bir yemek yiyeceğiz. Yine fazla vaktimiz yok. Çok yoğun çalışıyoruz. Bu arada şeyi hatırlarsan 2017 Baselworld'de 44 tane mi 45 tane mi de toplantı yapmıştık beraber. Doğru. Yani inanılmaz bir yoğun tempo, o zaman da biraz daha 8 gece kaldığımız fuar. Bir yarım saatimiz var. Bir yemek yiyip geri gitmek istiyoruz ki yani gün içinde beslenmek de gerekiyor. Garsonun gelmesi zaten yarım saat sürüyor. Bu tabii bir şikayet değil ama yani oradaki organizasyonun da bir nevi yani yapabilecekleri bunlar. Daha ötesine gidemiyor. Bir de insanlar oturuyor masada, birini buluyor yanına, kalkmıyor, etmiyor. İş biraz daha organize olabilir, benim söyleyeceklerim bunlar. O halde biraz da fuara katılan markalar ve bu markalara dair yenilikler hakkında konuşalım istiyorum. Biz tabii burada insider tabir edilen bazı bilgilere sahibiz. Ambargo durumuna uyarak izleyicilerimizin yine de bir iki detaydan bahsetmekte
fayda var diye düşünüyorum. Birçok markadan yenilikleri aldık. Evet, hazırız. Pazartesi sabahı düğmeye basacağız ve birçok markanın yenilikleri hızlı bir şekilde Horavax'tan dünyaya duyurulacak. Tabii Rolex ve Patek Philippe en çok insanları merak ediyor ama onda bizde de bir bilgi yok işte. Bizde fuarda açıldığı gün koştura gidip onları göreceğiz. Bana sorarsanız ben Patek Philippe'ten enteresan yenilikler bekliyorum. Onlar için önemli bir sene olacağını düşünüyorum. Rolex hakkında geçtiğimiz videolarda da söyledim. Rolex kendi içinde değil ama sektörün içinde bir değişim yaşıyor. Markanın şu anda hani bir sene önceki durumuyla şu andaki durumu arasında çok büyük fark var. Bu zaten marka için yeterli bir argüman. Konuşuluyor, ediliyor devamlı. Sektörün içinde sıcak halde devam ediyor marka. Ama işi bizim gördüğümüz yeniliklere döndürürsek seneler sonra nihayet Laboratorio d'Idee tekrar iş başında. Güzel. Yani Panera'yı bu sene merakla bekliyordum. Gerçekten beklediğimin çok üzerinde bir performans var. Ben çok beğendim. Beğenmemin en önemli sebeplerinden biri de o Panera'nın bulunamazlık özelliği bir şekilde geri geliyor. Bazı modelleri var sadece internal butikler üzerinden satacaklar. Çok limitli üretilecek. Müthiş bir yenilik geliyor bu arada. Dolayısıyla ben Panera'yı tebrik ediyorum. Çok da hoşuma gitti. Yani bir Panerai tutkunu olarak saat dünyasındaki gelişimini Panerai markası sayesinde başka bir noktaya taşımış biri olarak Panerai'den gerçekten güzel bir performans gördüm ben. Onun dışında tabii çok şey var konuşacak ama yani Tudor o da yine yükselen bir grafikle devam ediyor. IWC, bildiğimiz IWC yine bizi şaşırtmadı. Fuarın en önemli yeniliklerini tanıtan markalardan biri olacak. Bir de tabii seneler önce sevgili dostum Walter Walpers'te bir röportaj yapmıştık. Bu sene pazartesi günü tekrar kendisiyle röportaj yapacağız. O da heyecan verici bir anı olacak benim için. Baktığımız zaman Oris'te de, Ulysse de bir sürü yenilik var ama benim biraz da tabii markaya daha fazla bağımlı olduğumdan ötürü Panera'nın yenilikleri beni çok mutlu etti. Ben Rolex kanadında aslında Daytona'dan bir şey bekliyorum. Sadece ben değil, hemen herkes bekliyor 60. yıl olmasından dolayı. Mekanizmanın değişeceği dair bazı duyumlar var ama ne kadar doğrudur bilemiyorum. Çünkü mevzu Rolex olunca spekülasyon tavana kadar fırlayabiliyor yani. Bunun dışında gördüklerimiz arasından genel itibariyle senin söylediklerine katılıyorum. Ben de kendi gözlemimi söyleyeyim. Cartier'in gerçekten çok güzel yenilikleri var. Evet, onu söylemeyi unuttum. Cartier başka bir boyutta. Evet. Cartier gerçekten benim çok sevdiğim bir marka. Klasik de olsa yeniden yeniliklerle onu bu fuarda görmek beni çok heyecanlandırdı. Bunun dışında IWC, evet her zamanki IWC aslında güzel bir tüyo. Öyle söyleyelim. Gerçekten güzel olacak. IWC'nin yeniliklerini çok beğendim. Panerai uzun süredir çok da elini sürmediği bir konsepti yeniden aslında su yüzüne çıkartıyor diyelim. Onu da görmekten dolayı memnun oldum. Merak ediyorum bileğimde denemeyi, yeni modellerini. Genel manada evet, Tudor da yine özellikle kendi segmentini hem fiyat performans olarak hem de tasarım olarak domine eden markalardan biri oldu. Geride bıraktığımız 5 sene zarfında. Bu özelliğine devam ettiğini söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi bir marka. Hala bence olabilecek en iyi tercihlerden biri pek çok segment için. Dolayısıyla benim de yeniliklerle alakalı gözlemlerim bunlar. Bundan fazlasını da tabii ki fuara gittiğimiz zaman göreceğiz. Fuarda bu arada bağımsız markalar olacak, egzotikler olacak. Buradaki yenilikleri de çok merak ediyorum. Özellikle işin mühendislik kısmıyla ilgilenen ya da tasarım kısmından ziyade fonksiyona yönelen insanlar için de gerçekten çok güzel ürünler göreceğime eminim, her sene olduğu gibi. Bunları da yine hem canlı fotoğraflarla, kısa storylerle ve tabii ki horavax.com'daki makalelerle takipçilerimize aktarmaya gayret edeceğim. Bu arada ben de bir şey söyleyeyim. Ben dahil Rolex hakkında birçok şeyi Burak'tan öğrendim. Ama bu son dönemde artık Burak'ta bile Rolex'le ilgili bir motivasyon kaybı var. Çünkü alamayacağımız bir şeyin artık yeniliğinin tanıtılması çok da insanları ilgilendirmemeye başladı. Çok aynen kısa bir dönem işte şu çıktı, bu çıktı. Burak'a sorsam muhtemelen 1956'dan beri birçok Rolex'in referans numarasını sıkıntısız bir şekilde ezbere söyleyebilir ama belki son dönemde çıkan birçok saatin referansını hatırlamayacaktır. Çünkü çok doğru bir tespit çekmiyor. Yani aynısı zaman içerisinde Panerai'ye de oldu. Doruk bir gün söylemişti yani ben TC kimlik numaramdan daha önce Panerai referanslarını öğrenmiştim diye ama son dönemde biz de artık referansları falan unutmaya başlamıştık ama bu sene özellikle Panerai'nin yeni tanıtacağı 4 saatin referansını çok da unutacağımı sanmıyorum. Yani. Kesinlikle. Neyse en azından fuarda gerçekten beğenip alabileceğimiz ürünlerin de olduğunu bilerek gidiyoruz oraya. Kesinlikle bu bizim için ben heyecanlıyım. Bu sene ben eminim şu an 3 markayı zaten kafaya koydum. Evet. Hala içerikler ambargolu olduğu için butikteki arkadaşlarımı falan arayıp da bana bunu şey demiyorum desem de bir şey olmaz ama yine de saygı gösteriyoruz bu ambargoya.
Ama pazartesi günü itibariyle sıcak hatta orada evet, standta insanlarla konuşup 3 markadan garanti siparişim var ama umarım birkaç tane daha markadan güzel bir şeyler bulurum ki Temmuz ayından beri de saat almıyorum. Benim hani kişisel saat tutkunu modum da biraz bozulmuş vaziyetteydi. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Yani. Frekans düştü, tekrar toparlayalım. Evet, yükselteceğiz inşallah. Peki Serdar, çok teşekkür ediyoruz fikirlerini paylaştığın için. Bizim fuar konusundaki Watches and Wonders 2023 konusundaki fikirlerimiz, beklentilerimiz bu şekilde. Tabii önceden bazı şeyleri biliyor olmanın verdiği güvenle ve bilgiyle size bunları bir şekilde kendi yorumumuzla aktarmaya gayret ettik. Tabii ki uymak zorunda olduğumuz ambargo kuralları var. Bunlara da uyarak. Sizin beklentiniz, fikirleriniz nedir? Ne gibi düşünceleriniz var? Hangi markadan nasıl bir yenilik bekliyorsunuz? Yorumlarda açıkçası görmek isteriz. Paylaşmanızı rica ediyoruz buradan. Bunun dışında Watches and Wonders 2023 fuarına dair tüm yenilikleri, tüm haberleri, yeni modelleri ya da sektöre yön veren hareketleri, aksiyonları günlük bir şekilde Orabox.com üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kısa storylerle, hatta bazen Instagram üzerinden canlı yayınlarla da sizlerle buluşmaya gayret edeceğiz. Bizden ayrılmayın, bizimle kalın diyelim. Evet, takip edin. Fuar bu sene daha keyifli olacak. Hem bizim açımızdan hem genel ortam açısından. Orada buluşacağımız koleksiyoner dostlarımız var. Bizim WhatsApp gruplarımızdan arkadaşlarımız da gelecek. Markalardan önemli kişilerle röportajlarımız var. Basın mensubu arkadaşlarımız orada, yine onlarla canlı yayın yapabiliriz. Yani keyifli birkaç gün geçireceğiz. Bizlerle beraber olursanız bu keyfi beraber yaşarız. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.